Bugün sizlerle belki de en güzel elmalı kek tariflerinden birini paylaşıyoruz. Elmalı bademli bir kek. Her hafta yayınladığımız bu güzel tariflerin hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri de açmalısınız. İşe önce elmaları hazırlamakla başlayalım. Bu tarif için tatlı kırmızı elma kullanılmalı. Elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Çiğ kullanmak yerine elmaları tavada hafif pişirip lezzetlendireceğiz. Bunun için rendelenmiş elmaları tavaya alıp üzerine biraz şeker ekliyoruz. Ben esmer şeker tercih ettim. Ama elinizde esmer şeker yoksa beyaz şekerle birlikte çok az pekmez ekleyerek de yapabilirsiniz. Elmaları suyuna çekene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Son aşamada tarçın ekleyip karıştırıyor ve bu harcı soğuması için bir kenara alıyoruz. Kek hamurunu yapmaya başlamadan önce kalıbı hazırlayalım. Ben 23 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Öncesinde kalıbın altına yağlı kağıt serip kenarlarını da mutlaka yağlamalıyız. Artık hamuru hazırlayabiliriz. 3 adet yumurtayı derin bir kaseye kırıyoruz. Üzerine de şekeri ekliyoruz. Hem beyaz hem de esmer şeker kullanıyoruz. Böyle daha güzel oluyor ama beyaz şeker kullanmak isterseniz şeker miktarını biraz azaltıp bir miktar da pekmez ekleyebilirsiniz. Vanilyayı da bu aşamada ekliyoruz. Hepsini güzelce çırpacağız. Yumurtalar bu şekilde kabaracak ve rengi de açılacak. Artık sıvı malzemeleri ekleyebiliriz. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ. Tekrar çırpıyoruz. Sıra katı malzemelerde. Un, kabartma tozu ve karbonat. Eleyerek harca ekliyoruz. Topaklanma kalmayacak kadar çırpıyoruz. Kenarda kalan un kalıntılarını da bir spatula yardımıyla harca yedirebilirsiniz. Son olarak hazırladığımız elmalı harcı ve elbette elmalı keklerin olmazsa olmazı cevizi ekleyelim. Bu malzemeleri katlama yöntemiyle diğer malzemelerle birleştiriyoruz. Artık kalıba aktarma zamanı. En üstüne de file badem. Tüm yüzeyi kaplayacak kadar koyulsa iyi olur. Şimdi bu güzellik pişecek. 170 derecede önceden ısıtılmış fırının fan ayarında yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyoruz. Bu süre kalıp büyüklüğüne ve fırına göre değişir tabi. Kekimiz hazır. Isıtıldıktan sonra kalıptan çıkartıyoruz. Size keke zarar vermeden ne kadar nemli ve yumuşak bir kek olduğunu göstermeye çalışayım. Bir dilim kesip içinde görmenizi sağlayacağım. Kesinlikle yemelere doyamayacağınız, yapılmasıyla bitmesi bir olacak bir tarif. Bana güvenin ve hemen bu tarifi deneyin. Bu ve bunun gibi tarifleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri de açın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.